Solo War Thunder kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tiger 2 ile simülatör savaşlarına katılıyoruz. Az çok zaten Tiger 2'yi bu oyunu oynayan herkes biliyor. Şöyle kısaca bir anlatacak olursak, bildiğiniz gibi 234 mm deren bir mühimmat atıyor 88'lik topundan. Gördüğünüz gibi zırhımız tarette 185 mm, gövdede ise 150 mm olarak görünüyor. Tabi açılarla bu zırh değişiyor. Aşağıda da eğim olduğu için 210 mm'ye kadar çıkmış görünüyor. Tiger 2 oynanması eğlenceli, güzel bir araç. Sadece önden taret kısmından gördüğünüz gibi bu iki taret yanaklarından delebiliyor. Genelde sağ tarafı zayıf kısmı. Evet, şimdi hep birlikte simülatör savaşlarına girelim ve Tiger 2'yi test edelim. Evet, ilk haritamız kargo port haritası oldu arkadaşlar. Burada ben sol taraftan her zamanki gibi direkt çıkalım. Tabi bazı arkadaşlar yine bilmiyor olabilir. Simülatör savaşlarında komutanın bulunduğu bölgeden sadece tankı yönetebiliyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir kamera görüntüsü maalesef bulunmuyor. Bizden mi, başkasından mı? Tabi burada önemli olan şey karşınızdaki araçların tanımak, ne olduğunu bilmek, yabancı mı, dost araçlar mı, bunları bilmek. Çünkü takımlarda bazen farklı araçlarda bulunabiliyor, farklı ülkelerin araçları da bulunabiliyor. Biz şimdi şuradan yardırıp gidelim bakalım. Tabii sim savaşlarının bir diğer güzel yanı ise rakip kesinlikle sizin nerede olduğunuzu bilemiyor arkadaşlar. Herhangi bir haritada vesaire bir yerde bunun şeyi çıkmıyor, işareti çıkmıyor. Ona göre düz oynuyoruz. Tabi buralardan geçerken de biraz dikkatli oluyor, herhangi bir yandan yememek adına. Böyle gene bakarak olalım derken Allah'tan sektirdi bize orada. Evet, biri atıyor önden. Dur bakalım. Nerede bu? Burada arada herhalde. Dur bakalım, gidiyor. Git. Evet, güzel bir atıştı. Tam beklediğim yerdeydi. Yanımıza da bir bomba düştü ama sadece paletlerimize zarar veriyor. Buradan ilerlemeye devam edelim. Buradan sola doğru çıkacağız. Onu anlatıyordum. Yani karşı rakip hiçbir şekilde, yani dostunuz sizi şey yapmadığı sürece, haritada işaretlemediği sürece nerede olduğunuzu bilemiyor. Bu ne? Ha, bu ölmüş. Bu 152. Demin de nişangahta gördüğünüz gibi de nişancının bulunduğu yerden size kamerayla gösteriyor. Normalde o namlu vesaire hiçbirisi belli olmuyordu gerçekçi savaşlarda. Şöyle bir ilerleyelim gene. Evet, Zeki arkadaş da gördünüz, hemen oraya çökmüş. O da base'ten gelenleri vurmak için bekliyor tabi. Böyle ben de sürekli sağımı solumu kontrol etmek durumunda kalıyorum tabi. Sağda solda çok fazla boşluk olduğu için herhangi bir yerden yemek istemeyiz. Önümüzde de bir, yani o Yak Tiger mı? Aynen, Yak Tiger var. Sol taraftan yine atış sesleri geliyor ama tabi dost mu düşman mı bilemiyoruz. Yani simülatör savaşlarının aslında tek sıkıntısı, karşınızda ya da dostunuz
amatör olması, yani tankları tanımayan, bilmeyen ya da karıştıran bir insan çok rahat bir şekilde sizi vurabiliyor. Ben yani bu videolara hazırlarken çok fazla şekilde buna şahit oldum. Yani oyun sisteminde hemen dost ateşinden dolayı oyundan size atıyor ama dur bakalım, bu Sovyet tankı var. Dön yavrum. Çok güzel. Bu da bir T-44'müş. Onu da alıyoruz. Sağda biri var. Çok güzel. O da M26 herhalde. Derken o da Ferdinand vuruyor M26'yı. Biz de güzel isabet ettirmiştik ama pil bizde kalmadı. Şöyle C'ye doğru gidelim. Orada birileri C'yi kepliyor. Zaten gördüğünüz gibi bayağı bir karşı takımdan az kişi kalmış. 3 kişi kadar oyunu tamamen üstünlüğünü almış bulunuyoruz. Evet, yani normale göre tabi herhangi bir işaretçi vesaire olmadığı için sim savaşları hem havada hem karada, denizde daha önce hiç oynamadım, onu tam bilemiyorum, çok fazla uzun sürdüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Hele ki karşı takımda böyle sağa sola saklanan birileri varsa, yani uçak savaşları zaten neredeyse 1 saate kadar uzuyor. O yüzden uçak simülatör savaşları da, aha burada 2 kişi geldi, biri yedi. P26'ya da ben çakıyorum. Hadi gel bana. Hadi dol lan. Hadi hadi. No penetration mı? IS-2'yi yandan delmedi. Gördünüz, yani siz de şahitsiniz. 234 mm IS-2'yi yandan delmiyor. Bu IS-4 falan da değil. IS bildiğin düz IS-2M. Çok enteresan gerçekten. Yani böyle şeylerle işte karşılaşıyorsun. Ondan sonra da o neymiş, Tiger 2. Ondan sonra da gel de sinir olma yani. Evet, neyse, herhalde oyunda burada bitecek. Bak, orada şeyi de almış olsak ne güzel 5 kilimiz olacaktı ama çok saçma bir şekilde orada atışımız sekiyor. Yani bu bir değil, 1000 değil, sürekli böyle saçma şekilde atışların sekmesi ya da delememesi ne zaman gerçekten bu oyunda son bulacak, açıkçası ben de merak ediyorum. Burada gene bir şey var. O ne lan? Çok güzel driver loader. Bir tane daha. Evet. O da bir Çin aracı. Değişik bir araçmış. M53-59 diyor o da, neyse. Yani onu anlatıyordum. Ne zaman son bulacak? İnşallah bir gün bunları düzeltirler. Daha boğulmak yerine. Evet, oyunu da burada 4 kill ile bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, istatistiklere bir bakalım. Ne almışız? 31 bin almışız. 4000 de bize tabi puan vermiş ama son seviye aracı araştırdığımız için biraz öyle yüksek gelmiş. Evet, yani kısacası oyun bu şekilde. Simülatör savaşları her zaman benim severek oynadığım bir oyun modu. Ama realistiğe göre, bence realistiğin eğer kamera açısı buna gelse daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü realistik tamam bir yerde güzel ama rakipleri vesaire görmek, vurmak bunlara göre daha kolay. Çünkü çok çabuk oyun bitebiliyor. Siz de oynadığınız zaman böyle şeyler yaşıyorsunuzdur. Evet, fazla lafı da uzatmayalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım.
Bunlar kanalımız için çok önemli şeyler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın.